videoyu açtıysan ve izliyorsan ya meme ucu yaran vardır ya da gelecekte meme ucu yaranın olmasından endişe ediyorsundur. İşte bu meme ucu yaralarına neler yapabiliriz, doğal çözüm neler yapabiliriz, ne edebiliriz? Gel şimdi beraber bunları konuşalım. İlk mucizevi çözümümüz ayva çekirdeği jeli. Ayva mevsimindeyken ayvaları alıp çekirdeklerini ayırıyorsun. Küçük minnacık kavanozlar var ya, o kavanozun dibine onları koyuyorsun ve üstünü geçecek kadar su ekliyorsun. 12 saat kavanozun ağzı açık bir şekilde oda sıcaklığında bekletiyorsun. Yani dolaba falan koymuyorsun. 12 saatin sonunda göreceksin ki onlar jel kıvamını alacak. İşte o zaman jel kıvamını aldığında kavanozun ağzını kapatıyorsun ve buzdolabına koyuyorsun. Aylarca onu o şekilde kullanabilirsin bozulmadan. Her emzirme sonrasında meme uçlarını onları güzelce sürüyorsun. Bir sonraki emzirmeye kadar o şekilde kalabilir meme uçların 2 saat 3 saat hiçbir problem yok. Fakat emzirmeden önce nemli bir bezle meme ucuna zarar vermeden onu silmende fayda var. İkincisi havuç rendesi. Havucu rendenin ince tarafıyla rendeliyorsun güzelce ve içine biraz zeytinyağı ekleyip karıştırıyorsun. Yani havuç salatası yapar gibi. Sonrasında göğüs pedinin üstüne o yaptığın rendeli zeytinyağlı havucu yerleştiriyorsun ve ondan sonra onu memene yerleştiriyorsun. Yine bir sonraki emzirmeye kadar 2-3 saat rahatlıkla kalabilir. Emzirme öncesi eğer çok fazla zeytinyağı varsa yine nemli bir bezle memendeki fazlalığı alabilirsin. Üçüncüsü siyah çay. Siyah çay hani vardır ya böyle kaçak olan çaylar, yaprakları büyük, onlardan olması gerekiyor. Çayı demledin, ettin, içtiniz, çok güzel. Hemen alıyorsun o çayı. Güzelce göğüs pedinin üstüne yerleştiriyorsun ve memene koyuyorsun. 2-3 saat kalabilir. Hatta emzirmeden önce silmene bile gerek yok. Dördüncü yöntemimiz tahinin üstüne ayrılan yağ. O da çok güzel geliyor. Çok güzel şifa veriyor meme uçlarına. Onu da güzelce böyle sürüp emzirme sonrası 2-3 saat bekletebilirsin. Fakat emzirmeden önce bunu da nemli bir bezle fazlalığını almanda, silmende fayda var. Ama dikkat et, meme uçların zarar görmesin, bu silme işleminden minnoş minnoş yap. Beşinci yöntemimiz de tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı her evde vardır diye düşünüyorum. Hiçbir şey bulamadın, yapacak hiçbir şeyin yok ve meme uçların rahatsız, acıyor. Hemen alıyorsun zeytinyağını, güzelce sürüyorsun meme uçlarına. 2-3 saat yine kalabilir. Emzirme öncesinde ıslak bir bezle, nemli bir bezle zarar vermeden memeye, burası önemli, fazlalığını al lütfen. Altıncı yöntemimiz sarı kantaron yağı. Sarı kantaron yağı birçok şeye şifa, fayda, zaten bunu biliyoruz. Diğer adı da bu arada binbir delik otu. Bunu da memene güzelce sürüyorsun. 2-3 saat memende kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Emzirme öncesi yine nemli ıslak bir bezle meme ucuna zarar vermeden fazlalığını almanda fayda var. Geldik yedinciye. Bunu artık hepimiz öğrendik ki gümüş kapak diye bir şey var. Gerçekten gümüş kapaklar inanılmazlar, hem de doğallar. 925 ayar gümüşten yapılıyor bu kapaklar ve bu kapağı memene yerleştirdiğinde gümüş iyonlarının iyileştirici etkisinden faydalanıyorsun. Böylece de meme uçların hiçbir yabancı maddeye değmeden, kimyasala maruz kalmadan çok güzel bir şekilde iyileşmiş oluyor. Doğum öncesinde, eğer bu videoyu doğum öncesinde izliyorsan, şu an minnoş bir gebeysen, lütfen şimdiden gümüş kapaklarını sipariş et, elde et. Hatta doğum çantanı da koy. Doğumdan sonra, ilk emzirmeden sonra ara verdiğinde hemen memelerine yerleştir. Bebeğin emmediği süre boyunca gümüş kapaklar memende kalsın. Memelerin umarım hiçbir sorun çıkmadan böyle güzelce devam edecektir. Son söyleyeceğim şey ise biraz daha aslında meme ucu varken emzirmeye yardımcı olmak için silikon kalkanlar. Eğer meme ucu yaran varsa silikon kalkan koyduğumuz zaman memedeki yaralara bebeğin ağzı direkt değmiyor. Böyle olunca emzirirken bir tık daha rahat edebiliyorsun. Belki çok canını acıtıyorsa bu durum, artık emziremeyecek duruma geldiysen bir silikon kalkanla deneyebilirsin bebeğini emzirmeyi. Şimdi burada öncelikle değinmek istediğim bir şey var. O da şu: meme hassasiyetiyle meme ucu yarasının ayrımını yapmak. Meme ucu hassasiyeti bütün annelerde oluyor. Doğumdan sonra aşağı yukarı 10 gün kadar sürüyor. Meme ucu daha önce hiç böyle sürekli emilmeye alışık olmadığı için tabii ki vücut tepki gösteriyor. Meme uçları hassaslaşıyor. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama normalde 8. 10. gün gibi bu hassasiyetin geçmesi gerekiyor.
Eğer geçmiyorsa ve artık yaraya dönüşmüşse meme uçları, o zaman da bu işin altında başka bir şey mi var acaba diye aramak lazım. Ne olabilir bu başka şeyler diye sorarsam, bunlardan bir tanesi bebeğin memeyi yakalamadaki pozisyon bozukluğu. Eğer bebek memeyi doğru pozisyonda tutamıyorsa meme ucuna zarar verebiliyor. Sadece mesela memeyi değil de meme ucuna emmeye çalışabiliyor. O zaman da meme ucu yaraları oluşabiliyor. Diğer bir durumsa dil bağının veya dudak bağının olması. Bu gibi durumlarda da dilini çıkaramadığı için veya dudağını, üst dudağını rahat açamadığı için emzirme pozisyonunda sıkıntı olabiliyor ve bebek memeyi tutmak yerine meme ucunu tutup emmeye çalışabiliyor. Senden bir tanecik ricam var. Lütfen bu hazır meme ucu kremlerini sürdükten, kullandıktan sonra, ki ben kullanmamanı tavsiye ederim. Gördüğün gibi bir sürü doğal yöntem var meme ucu yaraları için. Ama olur da kullanırsan lütfen emzirmeden önce onları güzelce temizle. Biliyorum emzirilebilir yazıyor ama bebeğime su bile vermezken içinde neydi belirsiz maddelerin olduğu bir şeyi neden bebeğime emdireyim? Bebeğimi onlara maruz bırakayım. Keza bazı bebeklerin oradaki maddelere alerjileri olabiliyor ve istemediğimiz sonuçlar da çıkabiliyor. Umarım faydalı olmuştur bu video sana. Meme ucu yaralarının bir an önce geçmesini diliyorum. Görüşürüz.